Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Annemin Elleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere elimde gördüğünüz sepetin yapımını anlatacağım. Bu sepeti ben daha önce çiçekli tavşanın fotoğraf çekiminde kullanmıştım. Arkada iki sepetim daha var. Hemen birini alıyorum. İki sepet arasındaki farkı sizlere göstermek istiyorum. Bu sepetlerin sayıları aynı, kullandığım ipler farklı olduğu için boyutları, görüntüleri farklı oldu. Sol taraftaki sepeti kartopunun ipiyle ördüm. Kalın bir ipi olduğu için de sepetim böyle büyük oldu. Sağ taraftaki sepeti nakopırlantanın ipiyle ördüm. Nakopırlantanın ipi sert dokulu bir ip ama kartopunun ipine göre ince olduğu için de sepetim böyle küçük oldu. Şimdi sepetimizin yapımına geçmeden önce gerekli olan malzemelerimize bir bakalım. Evet arkadaşlar, sepetimizi örebilmek için gerekli olan bütün malzemeleri masamın üzerine hazırladım. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Sepeti ben nako masanın ipiyle öreceğim. Bu kalın bir ip. Böyle bir ipi örebilmek için 3 milimetrelik tülüp tığ kullanacağım. Yardımcı iğnelerimi hazırladım. Makasım hazır. Sepetin önündeki fiyonk için çok az farklı bir renge ihtiyacımız var. Bütün malzemelerim bu kadar. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sepetimi örmeye başlıyorum. Sihirli halkamı yapıp içerisine 6 sık iğne dolduracağım. Sihirli halkayı nasıl yaptığımı ayrı bir videoda anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. 1 sık iğne yaptım. 2 3 4 5 ve 6 son sık iğnemi de yaptım. İşaretimi alıyorum. Burada küçük ipi çekerek halkayı kapatacağım. Ve böylece ikinci sırama geçiyorum. Şimdi ikinci sıramda ne yapacağım? Sihirli halka yapıp içerisine 6 sık iğne doldurmuştuk. Bütün sık iğnelerin içerisine çift sık iğne yapacağım. Sıra başından birlikte örmeye başlayalım. Bir ördüm. Aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi örüyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine batarak birinci sık iğnemi yaptım. Aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Sıramın sonuna kadar böyle devam edeceğim. 6 olan ilmek sayımı 12'ye çıkartacağım. Evet arkadaşlar, ikinci sıramı bitirdim. Üçüncü sırama başlayacağım. Peki üçüncü sıramda ne yapacağım? Bir tek öreceğim. Bir sonraki ilmeğin içerisine çift sık iğne yapacağım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. İşaretimin olduğu yere kadar devam edeceğim. 12 olan ilmek sayımı 18'e çıkartacağım. Üçüncü sırayı ördüğümde arkada şöyle başladığımız ip vardı. Bunun gözükmesini istemiyorum. Bu ipi de örgümün arasında yürüteceğim. Bunun için bakın şu ördüğüm sıranın üzerine ipi alıyorum. Ve üçüncü sırama başlıyorum. Sıra başından birlikte örelim. Bir tek örüyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine çift yapıyorum. Bakın bir ördüm. Bu ip arada. İkinci sık iğneyi aynı yere tekrar batarak örüyorum. Bir tek bir çift yaptım. Tekrar bir tek örüyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyorum. Aynı yere yaptım. Ve sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Bir tek bir çift. 5. sıramıza geldik. 5. sıramızda sepetimizin tabanında köşeler oluşturacağız. Bunun için sıra başında 6 tek örüyoruz. 1 5 6 tek ördüm.
Şimdi peş peşe 6 çift öreceğim. Aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi yaptım. Bir çift ördüm. 5 çift ördüm ve son ilmeğin içerisine de çift sık iğnemi yapıyorum. Ne yaptık? 6 tek, 6 çift örgümüzü yaptık. Şimdi karşılıklı 6 tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. Köşeleri oluşturduk. Çift yaptığımın tam karşısına da ilmeklerimi çift sık iğne yapacağım. 1 2 çift örüyorum bunları. 3 çift ördüm. 4 5 çift örüyorum. İşaretimin olduğu yere geldim ve son ilmeğin içerisine de çift sık iğnemi yapıyorum ve 5. sıramı bitiriyorum. 5. sıram bittiğinde 36 sık iğnem oldu. Sepetimizin tabanı bitti. Şimdi 6. sıramızda örme tekniğini değiştiriyoruz. Blo şeklinde öreceğiz. Yani şöyle göstermek istiyorum. İlmeklerimizin arkalarından alacağız. Şu ön değil, arka loblarından öreceğiz. 36 sık iğnemiz vardı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece örme tekniğini değiştiriyoruz. Bakın. Çok yavaş alıyorum. Net görmenizi istiyorum. Sepetimizin tabanını bitiriyoruz. Yukarıya çıkacağız şimdi. Sıramızın sonuna kadar böyle örmeye devam edelim. Artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Toplamda 36 sık iğnemiz vardı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece örme tekniğimizi değiştirdik. 6. sıramı bitirdim. 7. sırama başlıyorum. 7. sıramda 7 tek örüp bir kesme işlemi yapacağım. Sıramın sonuna kadar 7 tek bir kez, 7 tek bir kez devam edeceğim. Sıra başında birlikte yapalım. 1 2 7 tek ördüm. Bir sonraki ilmeklerin ön loblarından alarak bakın şöyle alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar 7 tek örüp bir kesme işlemi yapacağım. Sıramın sonuna kadar 4 tekrar yapacağım. 6 7 tek ördüm. Son ilmeklerimi de alarak birlikte örüyorum ve böylece sıramı bitirdim. İlmek sayımız 32 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 8. sıram dahil 11. sıram dahil 4 sıra artırma veya eksiltme yapmadan düz öreceğim. Toplamda 32 sık iğnemiz vardı. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 4 sıra düz ördüm. 11. sıramın da sonuna geldim. Örmediğim son bir ilmeğim kaldı. 11. sıra bizim sepette son sıramızdı. Yani örmeyi bitiriyoruz. Bu son ilmeği görünmez birleştirme yapacağım için özellikle bıraktım. Yani iğne yardımıyla kapama yapacağız. Bunun için şöyle ipimi kesiyorum. Bakın çekiyorum. İğnemi takacağım. İpimi iğneme taktım. Diğer ipleri alıyorum. Kafamız karışmasın. Şimdi iğne ile bitirmeyi nasıl yapacağız? Bakın burası ipimizin geldiği son ilmek. Bir sonraki ilmeği atlıyorum. Diğer ilmeğin önden arkaya iğnemi geçiriyorum. Karşıdan çıkartıyorum. Çok yavaş yapacağım. Net görmenizi istiyorum. Peki nereye dönüş yapacağız?
İpimizin olduğu yere dönüş yapacağız. Şöyle gösteriyorum. Bakın ipimiz bu ilmeğin içerisinde. Çıkardığımız ip tekrar aynı ilmeğin içerisine iğnemi önden arkaya geçiriyorum. Yavaş çekiyorum. Şöyle yukarıdan ilmeklere baktığımızda bitirdiğimiz yer hiç belli olmadı. İçten şöyle aşağı inerek ipimi kaybedeceğim. Evet arkadaşlar, sepetimizi örmeyi bitirdik. Şimdi üzerine dikeceğimiz kulpunu örerek devam edelim. Evet, ipimi aldım. Örmeye başlamadan önce arkada uzun bir ip bıraktım. Ördüğümüz kulpu sepete dikerken bu uzun bıraktığımız ipi kullanacağız. Hemen üzerinden şöyle başlama zinciri çekiyorum, sıkıştırıyorum. Bunu saymayacağız. Üzerine 30 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 29 30 30 zincirimizi çektik. Şimdi ne yapıyoruz? Tığın üzerine ip almadan son çektiğimiz zinciri atlayıp gerideki bir önceki zincirin içerisine batıyoruz. Sık iğne şeklinde örüyorum. Tekrar tığ üzerine ip almıyoruz. Örme tekniğimiz sık iğne. Bütün zincirleri tek tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi örmeye devam edelim. Bütün zincirlerimin üzerine sık iğne yaparak sıramın sonuna geldim. Son bir zincirim kaldı. Onu da örüyorum. Bir tane zincir çekip sıkıştırdım. İpimi uzun bırakarak kesiyorum. Bu çıkardım. İpime iğnemi takacağım. Örgümü bitirerek bir zincir çekip çıkardığım ipime iğnemi taktım. Bakın, şimdi ne yapacağız? Karşıya bu ipi geçirmem gerekiyor. İğnemi ördüm. Örgümün bakın birine atlıyorum, hemen araya iğnemi takıp alttan çıkartıyorum. Arkadaki görüntü, bakın iğnem gözüküyor. Şimdi yukarıdan takıyorum. Ördüğümüz bir sık iğneyi atlayarak iğnemizi karşıya geçiriyoruz. Bakın. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Son bir örgümü de atlayıp ipimi karşıya çıkardım. Şimdi sepetin üzerine yaptığımız kulpu iğneleyeceğiz. Evet arkadaşlar, ördüğümüz kulpu sepetin üzerine dikeceğiz ama dikeceğimiz yerleri nasıl ayarlayacağız? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Bizim sepetimiz yuvarlak bir sepet değil, köşeleri olan bir sepet.
O yüzden uzun olan köşede ortayı buluyorum. Bunun için hemen şöyle tam ortayı işaretimi takıyorum. İğnemi alıyorum. Sepetimi ikiye katlıyorum. Çevirelim. Hemen karşıdaki bakın her iki ilmek karşılıklı geliyor. Diğer kulpu dikeceğim yeri de ip takarak belirliyorum. Kupların uçlarını dikeceğimiz yerleri belirledik. Şimdi kuplarımızı yerleştirelim. Evet, ördüğüm kulpu alıp işaret koyduğum yere yerleştiriyorum. Peki ne kadar içeriye giriyoruz? Şöyle işaretimi koyup dışarı alıp sizlere göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne içeride kalacak şekilde sepetimize yerleştiriyoruz. Dışarıdan şöyle iğneyle tutturuyorum. İpimi çekiyorum. İçten dikmeye başlayabiliriz. Sepetin içini açıyorum. Bakın ipimiz kupta takılı. Hemen sepetteki ilmekten alıyorum. Kuptaki ilmekten alarak birleştiriyorum. Bir sepetten bir kuptan alarak dikmeye devam ediyorum. Evet, alt köşeleri bitirdim. Dıştaki iğnemi alıyorum. Şimdi alttan yukarıya kulpa doğru devam edeceğim. Yine tutturma şeklim aynı. Yani sepetten alıyorum, kuptan alıyorum. İkisini birlikte tutturuyorum. İğnemi dışarıya çıkarmıyorum. Şimdi yukarıya geldim. İğnemi dışarı çıkartacağım. Çıktığım yeri de şöyle bir bakalım. İlmeklerin arasından çıkmam gerekiyor. Bakın. Ben bir sonraki ilmeğin içerisinden iğnemi geçiriyorum. İleriden iğnemi çıkartıyorum. Tekrar geriye dönüş yapıyorum. Ortadaki diktiğim ilmeği atladım. Köşedekine aynısını yapıyorum. Burada 3 tane tutturmamız oldu. İçe tekrar dönüyorum. Kulpun altından ipim gözükmeyecek şekilde karşıya çıkıyorum. Burada tekrar tutturmaya devam ediyorum. Sepetten kulptan alarak aşağıya iniyorum. Son bir tane daha tutturacağım. Bu kadar yeterli. Bir tane şöyle düğüm yapalım, açılmasın. Kulpun içerisinde bakın şöyle çıkıp keseceğim. Evet, hepsi bu kadar. Bakın dışta tutturduğumuz yerler hiç belli olmadı. Kulpun bir köşesini diktik. Şimdi aynı şekilde diğer köşeyi de tutturalım. Evet arkadaşlar, sepetimin diğer kulpunu da dikip bitirdim. Şimdi önündeki fiyongu örmek için sepetimi geriye alıyorum. Fiyonk için hazırladığım kırmızı ipimi alıp arkada şu kadar ip bırakıyorum. Sihirli halkamı yaparak fiyongu örmeye başlıyorum. Bunun için bakın şöyle tığımı boşluktan alıp karşıdan ipimi geçiriyorum. Ve üzerine 4 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sihirli halkanın tek olan ipi aşağıda. Bakın şu 2 olan ip yukarıda olacak. Buna dikkat edelim. Tığ üzerine ipimi alıyorum. Tekrar halkaya dönüyorum.
İkili trabzan şeklinde örüyorum. 1 2. İşlemi tekrarlıyorum. 2 aşamalı örüyorum. Tekrar tığ üzerine ipimi alıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığ üzerine ip almadan, bakın boşluktan ipimi alıyorum. Çıkartıp tek seferde tığ üzerinde bekleyen ilmeğimin içerisinden geçirdim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada yaptığımızın aynısını burada da yapıyoruz. 3 defa ikili trabzan yapacağım. Pardon. Dört zincir çekiyorum. Halkaya dönüş yapıyorum ama tığ üzerine ip almıyorum. Dönüyorum. Tek seferde bekleyen ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi arkadaki ipi çekerek buradaki halkayı kapatacağım. Kestiğimiz ipi tam ortadan şöyle birkaç defa doluyoruz. Çok sıkıştırmayalım. Arkayı çeviriyorum. Diğer ip de bekliyor, bakın. Hemen ikisini birlikte şöyle bir düğüm atıyorum. Bir tane daha düğüm atıyorum. Evet. Fiyongumuz bitti. Bakın. Şimdi bunu sepetin kulpunun tam altına böyle tutturacağım. Bunun için iğnemi takıyorum. Evet arkadaşlar, ipimi iğneme taktım. Sepetimin üzerinde fiyongu dikeceğim yeri de belirliyorum. Şöyle iğnemi takacağım. Üzerinden tam ortadan ipimi içeriye alıyorum. Evet, fiyongu ortadan tutturdum. İğnem içeride. Böyle kaymaması için şu köşelerden tutturma yapacağım. Ama içten kırmızı ipimin de çok fazla gözükmesini istemiyorum. Bunun için sepetin ipinin altından bakın şöyle kaydırarak köşeye geliyorum. Köşeye geldim. Dışa çıkıyorum. Ufak tutturmalar yapacağım. Çok fazla dikmemize gerek yok. Tekrar dönüş yaptım. Bu kadar. Alttan tutturma yapacağım. İçten kırmızı ipimi geçiriyorum. Diğer ipimi içeride çıkardım. Dıştaki ipime iğnemi takıyorum. Önce iğnemi içeri alıyorum. Diğer dikişte ne yaptıysak aynısını burada da yapacağım. Önce içeride ipimi ilerletiyorum. Tam köşeden iğnemi çıkartıyorum. Son köşeyi de tutturuyorum.
Sabitlemek için bir tane düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar, son olarak ördüğüm kırmızı fiyongu sepetin önüne diktim ve böylece sepetimi örmeyi tamamen bitirdim. Şöyle masamın üzerine bırakıyorum. Daha önce ördüğüm havuçlarımı içerisine yerleştirmek istiyorum. Şöyle koyalım. Evet, böylece bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.